Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü projemiz 1 metre uzunluğunda fular olarak da kullanabileceğiniz bir atkı çalışması. Yapılışı gerçekten çok kolay, örmesi de bir o kadar zevkli. 1-2 günde rahatça örebileceğiniz bir model. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için çok değerli. Gelelim ayrıntılara. Ben iki farklı renkte, iki farklı boyutta atkı hazırladım. Yapılış yöntemi birebir aynı, ufak tefek farklar var arkadaşlar. Bu videoda bu atkının yapılışı ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Ama sizler daha geniş ve daha uzun çalışmak isterseniz bu atkının da nasıl yapılacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı şekilde 6 ilmekle başlıyoruz. Her 8 sırada bir sağ kenardan ilmek artışı yapıyoruz. Toplam 28 ilmek artışı yaptıktan sonra şişimizde 34 ilmek olunca ilmek eksiltmeye başlıyoruz. Yine 8. sırada birer ilmek eksilterek devam ediyoruz. 6 ilmek kalınca da ilmekleri kapatıyoruz. Atkının boyu 112 santimetre, en geniş yerinin uzunluğu ise 14 santimetre. Aynı şişlerle ördüm. Aradaki fark daha fazla artış olması ve hemen ilmek eksiltmeye geçilmesi arkadaşlar. Son artıştan sonra 7 sıra örüyoruz ve 8. sırada ilmek eksiltmeye başlıyoruz. O yüzden bu bölüm daha geniş ve daha üçgen görünümlü. Bunda ise 20 kez artış yapıyoruz. Orta bölümde ilmek eksiltmesi ve artırması yapmadan 22 santimetre kadar örüyoruz. Aynı şekilde ilmekleri eksiltiyoruz. Bu daha çok fular olarak kullanmaya uygun. Bu ise atkı olarak kullanıma daha uygun. Gelelim gerekli malzemelere. Kırmızı atkı için 50 gramı 160 metre olan %60 yün, %40 akrilik yumaklardan bir yumak yeterli. Hatta çok az artıyor. Mavi atkı için ise 50 gram 275 metre olan iplerden kullandım. %20 akrilik, %70 polyamit, %10 yün. Bu atkıyı örerken iki yumağı birlikte kullandım. 2 kat olarak çalıştım. İp çok ince olduğu için bu kadar arttı. Her iki atkıyı da 4 numara şişlerle ördüm. Ayrıca bir makas, bir yün iğnesi ve birkaç ayraca ihtiyacımız olacak. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Atkıyı örmeye 6 ilmek alarak başlıyorum. İlk ilmeği bu şekilde alıyorum. Şişime yerleştiriyorum. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 6 ilmek aldım. Birinci sıradan örmeye başlayacağım. Aynı şekilde 7 sıra öreceğim. 8. sırada sağ kenardan bir artış yapacağım. Ben sıraları daha kolay sayabilmek için bu şekilde bir sayaç kullanıyorum. Eğer elinizde varsa oldukça faydası olacaktır arkadaşlar. Birinci sıradan örmeye başlıyorum. İlk 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği örmeden ters örecekmiş gibi sağ şişime kaydırıyorum. Dönüyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Buradaki ipi uzun diye çok çekmeyin arkadaşlar. Normal ördüğünüz gibi örmeye devam edin. Yine 3 ilmeği düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği ters örecekmiş gibi ama örmeden sağ şişime kaydırıyorum. 3. sıraya başlıyorum. Yine ilk 3 ilmeği düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği örmeden kaydırıyorum. 4. sıraya başlıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum.
Beşinci sırayı örüyorum. Altıncı sıra. Yedinci sıraya başlıyorum. Bu artıştan önceki son sıramız. Aynı şekilde örüyorum. Dönüyorum. Şimdi 8. sıraya başlayacağım. Bu sırada artış yapacağım. Sağ kenardan artışları yaptığım için buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Ayracın olduğu bölümden artış yapacağız. Her 8 sırada bir kez. Gördüğünüz gibi sağ taraftaki kordon oluşmaya başladı. Burada ise ters ilmekler görünüyor. Arka tarafta da tam tersi. Düz ilmekler burada. Örmeden aldığımız ters ilmekler burada. Örgümüz ilerledikçe bu taraftaki kordon da dönecek arkadaşlar. Şimdi ilk artışı yapıyoruz. 8. sıraya başlıyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. 3. ilmeği önce düz örüyorum. İlmeği serbest bırakmıyorum. Arka kanadına batarak bir kez daha düz örüyorum. Bir ilmek artış yaptım. Son 3 ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Dönüyorum. Sayacı sıfırlıyorum. Tekrar 1. sıradan başlayacağım. 7 sıra öreceğim. 8. sırada 2. ilmek artışını yapacağız. Artırdığım ilmekler de dahil olmak üzere ilk ilmekleri düz örüyorum. Son 3 ilmeği örmeden sağ şişe kaydıracağız. Devam ediyorum. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. Bu artırmış olduğumuz ilmeğimiz. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği örmeden kaydırıyorum. 2. sıraya başlıyorum. Aynı şekilde 4 ilmek düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği örmeden kaydırıyorum. 3. sıraya başlıyorum. 3., 4., 5., 6. ve 7. sıraları aynı şekilde örüyorum. 8. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Şimdi 8. sıraya başlıyorum. 2. artışı yapacağım. Aynen 1. artışta yapmış olduğum işlemleri tekrarlayacağım. İlk 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3. 3. ilmeği bırakmıyorum. Arka kanadına batarak bir kez daha düz örüyorum. 2. artışı yaptım. Önceki artırmış olduğum ilmeği de düz örüyorum. Son 3 ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum. Dönüyorum. Sayacı sıfırlıyorum. Tekrar 1. sıradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 ilmek düz ördüm. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıp dönüyorum. 2. sıraya başlayacağım. Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz. 7 sıra ördükten sonra sağ kenarda 8. sırada artış yapacağız. Yine 7 sıra öreceğiz. Bir artış daha yapacağız. Genişlik yaklaşık 10 cm olunca tekrar birlikte olacağız. Buraya kadar toplam 19 kez artış yaptım. Şimdi 20. artışı yapacağız ve artış sayısını tamamlayacağız. Son artışın üzerine 7 sıra ördüm. Şimdi 8. sırayı örerken son kez artış yapıyorum. İlk 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3. 3. ilmeğin arka kanadını da alarak örüyorum. 20. artışı yaptım. Bundan sonra artış yapmayacağız. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örüyorum.
Son 3 ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum. Toplam 160 sıra ördüm. 20 kez de artış yaptım. Şişimdeki ilmek sayısı 26 ilmek oldu. Bundan sonra bir miktar hiç artış yapmadan örmeyi sürdüreceğiz. Son 3 ilmeğe kadar düz öreceğiz. Son 3 ilmeği örmeden alacağız. Aynı şekilde döneceğiz. Yine son 3 ilmeğe kadar düz öreceğiz. Bu son 3 ilmeği örmeden alacağız. Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz. İlk ilmeklerden başlayarak düz örmeye başlıyorum. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Son artışı yaptığımız yer burası. Bundan sonra artış yapmadan devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son 3 ilmek kalana kadar. Son 3 ilmeği örmeden kaydırıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Sayacımı sıfırlıyorum. Şimdi ikinci sıraya başlıyorum. Bu şekilde bir miktar örelim. Kaç sıra ördüğümü sonra sizlerle paylaşacağım. Devam edelim. Son ilmek artışı yaptığım ve işaretlediğim yerden itibaren 89 sıra ördüm. 90. sırayı örerken sağ taraftan bir ilmek eksilterek eksiltmelere başlayacağım. Bu ayraçtan itibaren son ördüğüm sıraya kadar olan uzunluk 22 santimetre. Şimdi 90. sıraya başlıyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Sıradaki ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden sağ şişe kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir ilmek eksilttim. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Sıra sonuna geldim. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıp dönüyorum. Sayacı sıfırlıyorum. Şimdi bu sıradan itibaren 7 sıra öreceğim. 8. sırayı örerken ikinci kez ilmek eksilteceğiz. Devam ediyorum. Son 3 ilmeğe kadar düz örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği örmeden kaydırıyorum. İkinci sıraya başlıyorum. Bu şekilde son eksilttiğim sıranın üzerine 7 sıra örelim. Yani 7 sıraya tamamlayalım. 8. sırayı örerken tekrar birlikte olacağız. Son ilmek eksilttiğim sıranın üzerine 7 sıra ördüm. Şimdi 8. sırayı örerken yine sağ kenardan ikinci kez ilmek eksilteceğiz. Eksiltmelerimizi artış yaptığımız kenar tarafında yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk 3 ilmeği düz örüyorum. 1 2 3. Sıradaki ilmeği düz örecekmiş gibi örmeden kaydırıyorum. İkinci ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. İkinci kez ilmek eksilttim. Devam ediyorum. Sıra sonunda 3 ilmek kalana kadar örüyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği örmeden kaydırıyorum. Sayacı sıfırlıyorum. Tekrar birinci sıradan itibaren örmeye başlayacağım. 7 sıra öreceğim. 8. sırada bir eksiltme daha yapacağım. Bu şekilde eksiltmeleri sürdürelim. Son eksiltmeyi birlikte yapacağız. Devam edelim. Şişimde toplam 7 ilmek kaldı. Son eksiltmeden sonra 7 sıra ördüm. 8. sırayı örerken son ilmeği eksiltiyorum. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. 3. ilmeğin yönünü değiştiriyorum şu şekilde ve arka kanadına batarak 2 ilmeği birlikte düz örüyorum.
Son ilmeği eksilttim. İpi ön tarafa getiriyorum. Son 3 ilmeği de örmeden kaydırıyorum. Dönüyorum. Tekrar sayacı sıfırlıyorum. Birinci sıradan itibaren 7 sıra örüyorum. İlk 3 ilmeği düz örüyorum. Son 3 ilmeği de örmeden kaydırıyorum. Devam ediyorum. 7 sıra örelim. Son eksiltmenin üzerine 7 sıra ördüm. Şimdi 8. sırayı örerken bütün ilmekleri kapatacağım. İlk 2 ilmeği düz örüyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Aynı şekilde devam ediyorum. İkinci ilmeği düz ördüm. Şişteki ilmeği üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Bu tarafta kalan 3 ilmek ters olarak görünüyor. Örmeden aldığımız ilmekler. Bu ilmekleri ters öreceğim. İpi ön tarafa geçiriyorum. İlmeklerin arka kanatlarına batarak önce ters örüyorum. Daha sonra şişteki ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip eksiltiyorum. Aynı şekilde sıradaki ilmeği ters örüyorum. Şişteki ilmeği üzerinden geçiriyorum. İlmek eksiltiyorum. Son ilmeği ters örüyorum. Şişteki ilmeği üzerinden geçiriyorum. İlmekleri kapattım. İpi kesiyorum. Bu şekilde. Şimdi ipi bu kordonların arasından geçirerek gizleyeceğim. İğneye geçirdim. İpi iğne ile kordonun içinden yürütüyorum. Hemen dibinden batıyorum. Bu şekilde. Bu kordonun içi boş olduğu için içinden iğneyi yürütüyorum. Fazlalığı kesiyorum. Bu şekilde. Başlangıçtaki ipi de aynı şekilde gizleyeceğim. İğneyi kordonun başından batarak içeri çekiyorum. Bu şekilde. Atkının bütün işlemlerini tamamladım. Burası başladığımız yer. Gördüğünüz gibi kenar kordonları gayet düzgün oldu. Bu şekilde ördük. Burası da ilmekleri kapattığımız son bitiş noktası. Bir projenin daha sonuna geldik. Yeni projelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.